Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere islim kebabı tarifi vereceğim. Kürdan kebabı olarak da biliniyor. Yanına da şöyle şehriyeli çok güzel bir pirinç pilavı yapacağız. Malzemeler gördüğünüz gibi çok kalabalık. O yüzden malzemelerimi tek tek saymayacağım. Açıklama kısmına miktarlarını ve oranlarını yazarım. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kürdan kebabımızın yapımına başlayabiliriz. Yapımına ilk olarak kebabımızın köftesini yaparak başlayacağız. 300 gram kıymamız var. Kıymamıza şöyle tuzunu atıyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir baş rendelenmiş soğanımı atıyorum. 1 adet sarımsak. 1 adet yumurta, yarım su bardağı galeta unu, bayat ekmek de kullanabilirsiniz. Bir miktar maydanoz, ince ince kıyılmış, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve olmazsa olmaz baharatlar. Köftemi bir güzel yoğuruyorum. Köftemin harcını hazırladım. Şimdi onlara şekil vereceğim. Ceviz büyüklüğünde aldım. Elimde onu yuvarladım ve üzerine şöyle hafifçe bastırıyorum. Kenarlardan toparlıyorum. Şöyle bir tepsiye alıyorum. Şekillendirdiğim köftelerimi dolapta şöyle üzerini kapatarak bir süre dinlenmeye bırakacağım. Köftelerimiz dolapta dinlenirken bir taraftan da patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Patlıcanlarımızı önce soyuyoruz. Soyduğumuz patlıcanları daha sonrasında şöyle uzunlamasına ne ince ne çok kalın olacak şekilde kesiyoruz. Patlıcanların uzun olmasına özellikle dikkat ettim. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızı keselim. Doğradığım patlıcanlarımı şöyle tuzlu suyun içerisinde 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Acısı varsa çıksın diye. Üzerine de şöyle ağır bir şey koyarak patlıcanların suyun içerisinde kalmasını sağlayabilirsiniz. 10-15 dakika kadar beklesin. Daha sonraki işlemler için tekrardan görüşelim. Tuzlu sudan çıkardığım ve kuruladığım patlıcanlarımı şöyle bir tavanın içerisinde arkalı önlü kızartacağım. Patlıcanlarımın çok fazla erimemesine dikkat ediyorum. Patlıcanlarımı çok da fazla eritmeden arkalı önlü kızarttıktan sonra köftelerime geçiyorum. Köftelerimi de patlıcanlarımı kızarttığım aynı tavayla kızartacağım. Köfteler de hazır. Şimdi sarmaya başlayabiliriz. Öncelikle şöyle patlıcanımızı uzunlamasına koyuyorum. Bir tane de şöyle yan koyacağım. Ve tam şu kesişim yerine köfte koyuyorum. Şöyle bir deneyeceğim. Kapanıyor mu kapanmıyor mu? Buradan kontrol edebilirsiniz. 2 tane köfte koydum. Kapanıyor. Patlıcanımızın kollarını topluyoruz. Kürdanımızı takıyoruz. Kürdanımıza biberimizi takıyoruz. Ve bir tane de çeri domates takıyoruz. Yapılışı bu şekilde. Bir tane daha yapacağım hemen. Patlıcanımı şöyle karşılıklı koydum. Tam kesişim yerine köfte koyuyorum. Patlıcanınızın durumuna göre şöyle bir tane de koyabilirsiniz. 3 tane de koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl sığıyorsa şöyle bir denersiniz en azından. Şöyle karşılıklı sararak kürdanımı takıyorum. Kürdanıma biberimi takıyorum. Biberlerimi de şu şekilde kestim.
Üzerine çeri domates. Çeri domatesi yoksa normal domatesi yine küçük bir boyuta getirip takabilirsiniz. Bütün köftelerimizi bu şekilde sarıp tepsimize alalım. Kebabımızı hazırladık. Son durum bu. Kalan köfteleri de aralara koydum. Şimdi salçalı sosunu hazırlayıp fırına vereceğim. Fırınımı da bir taraftan ısıtmaya başladım. Hemen salçalı sosunu hazırlayalım. Salçalı sosum için şöyle köftelerimi kızarttığım yağı da ben kabın içerisine aldım. Sizler de istiyorsanız salçalı sosunuzu içerisine köfteleri kızarttığınız yağı ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçasını koydum. Şöyle bir miktar suyla salçamı açıyorum öncelikle. Sıcak suyla açıyorum. 1 su bardağı kadar sıcak su koydum. Bunu şimdi biraz da tuz ekleyeceğim. Sizler de damak tadınıza göre tuz eklemesi yapabilirsiniz. Hazırladığımız sosu kebabımıza döküyoruz. Varsa şöyle evinizde biraz tereyağı da koyarsanız lezzetini bayağı patlatmış oluruz. Birkaç da tereyağı eklemesi yaptıktan sonra hemen fırına gidiyoruz. Önceden ısıttığım fırına kebabımı koyuyorum. 30 dakika kadar da fırında tutacağım. Zaten ön pişirme yapmıştık. Kısa bir süre tutmamız yeterli olacaktır. Kebabımızı fırına verelim. Pilavımızın yapımına geçelim. Kürdan kebabımızın yanına şöyle çok güzel şehriyeli bir pirinç pilavı yapacağız. Bunun için 1 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Üzerine de birazcık tuz koydum. Ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Bu şekilde pirincimi 30 dakika kadar bekletiyorum. Sıcak suda yarım saat beklettiğim pirinçlerimi şöyle süzdürüyorum. Bir süzgece alıyorum. Ve sularını iyice süzdüreceğim. Pilav yapımı için hazırız. Şöyle tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağını koydum. Yine yarım çay bardağı kadar şehriye koyuyorum. Ve arpa şehriyemi kavurmaya başlıyorum. Şehriyeler kavrulduktan sonra şöyle kahverengiye döndüler. Pirincimi koyuyorum. Ocağımın altı kısıkta 2-3 dakika kadar da pirincimizi güzelce kavuralım. Sonrasında suyunu verelim. Pirincimi de şehriyelerle beraber güzelce kavurdum. Şimdi pilavıma suyunu vereceğim. 2 su bardağı sıcak su ekledim. Tuzunu da ekliyorum hemen. Tuzu yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Burada ocağımın altını iyice kısa getirdim. Pilavımı kısık ateşte pişireceğim. Tuzunu da attıktan sonra hemen pilavımın kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Pilavım suyunu çekti. Şimdi demlenmeye bırakacağım. Üzerine şöyle havlu kağıt koyacağım. Bir örtü de örtebilirsiniz kapağının üzerine. Kapağını kapatıyorum ve bu şekliyle demlenmeye bırakıyorum pilavımı. Pilavımız ve kebabımız hazır. Şöyle pilavımız tane tane oldu. Çok güzel. Kebaplarımız da yine harika oldular. Kebabımızın ve pilavımızın yapılışı bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.